Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Sevgili dostlar, beraber okuyalım programında 23. sözdeyiz. İkinci mebhasın ikinci nüktesindeyiz. Bir çekirdek örneği, insan bir çekirdeğe benzer diye başlayan çekirdek örneği paylaştık en son programda. Biraz vaktimizin azlığı nedeniyle hızlı oldu. Sonunda da bir temsil var. Yine ona geçmeden önce o örneği özetlemek istiyorum. Bu çekirdek, işte ağaç, meyve metaforları çok kullanılıyor Risale-i Nur'da. İnsan kainat ağacının meyvesidir. Meyve dalların en ucunda ama en cemiyetli, bütün ağacı çekirdeğinin içinde programıyla bulunduran kısmıdır. İnsan da kainat ağacının meyvesi olduğuna göre kainat ağacı insan ağacı diye isimlendirilebilir. Çünkü ağacın meyvesi neyse ağacın adı da o oluyor. Mesela meyvesi kiraz olan ağacın adı kiraz ağacıdır. Meyvesi şeftali olan ağacın adı şeftali ağacıdır. Değil mi? Portakal olan ağacın adı portakal ağacıdır. Muz meyvesi veren ağacın adı muz ağacıdır. Meyvesi insansa demek ki kainat insan ağacıdır ve bütün heyetiyle insan dediğimiz bu meyveye müteveccih, onun yetişeceği şekilde dizayn edilmiştir, planlanmıştır. Evet, insan kainat ağacının meyvesidir. Anasır onun dalları, nebatat yaprakları, hayvanat çiçekleri olan kainat ağacının meyveleri insanlardır. Kalp de bir çekirdek gibidir ve kainatı içine alabilir. Tıpkı meyvenin içindeki çekirdek ağacı içine aldığı gibi kalp böyle bir kapasiteye sahip, kainatı içine alabilir ve kainat kadar bir muhabbet taşıyabilir insan kalbi. Şimdi böyle bir potansiyelimiz var. Yani her insan, bu şu demektir netice itibariyle, gerçekten şevk veriyor. Gerçekten büyük bir ufuk açıyor hepimize. Her insan bir kainat olabilir. Bir alem olabilir. Hatta bu maddi alemlerin ötesinde manevi alemleri de içine alabilen bir büyük alem olabilir. Bende sığar 7 cihan, ben bu cihana sığmazam diyenler olmuş. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir potansiyele sahip insan, yani açıldığı zaman, kendini aştığı zaman, geliştiği zaman insan kalbi kadar zenginleşebilecek başka bir şey yoktur. İnsan kalbi kadar derin hiçbir deniz yoktur. Ama aynı zamanda insan kalbi kadar böyle ıssız hiçbir çöl de yoktur. İnsan için ne gelişmeye sınır vardır ne de düşmeye. İnsan kadar yükselebilen ve alçalabilen başka bir varlık yoktur. Bu müthiş bir şey. Onun için Allah bizim irademize bırakmış. Böyle bir potansiyeli bize vermiş ama bu potansiyeli işletmeyi, geliştirmeyi bize bırakmış. Kendi insanlığımızı biz inşa edeceğiz. Yani tek başına bir alem olabilirsin. Bütün alemleri içine alan, bütün alemlere gönlünde yer veren bir alem olabilirsin. Bu ne müthiş bir şey ya. Değil mi? Ama kalbin açılmazsa, kapalı kalırsa, mesela bir çekirdek açılmaz da kapalı kalırsa, değil mi? O ağaç olma potansiyeli söner giderse toprağın içinde böyle tefessüh edip gider. Ama açılırsa, değil mi? Ondan bir ağaç çıkar. Şimdi böyle iki çekirdek düşünelim. Bu çekirdek metaforunu biraz daha açmak istiyorum. Bana heyecan veriyor. Umarım size de verecek. İki çekirdek düşünelim. Teşhis sanatı, intak sanatı kullanalım. Teşhis edebiyatta kullanılıyor biliyorsunuz. Kişileştirme. Şimdi bu iki çekirdek toprağın altına atılmış olsun. Değil mi? Bir tanesi şöyle düşünüyor. Ben toprağın altına atıldım ama burada kalayım diye değil.
Geçici bir süre burada kalacağım. Toprağın altından toprağın üstüne çıkacağım. Ama önce kendi içimden bir doğmam lazım. Meyveden doğdum ama kendi içimden yeniden doğmam lazım. Kendimdeki yani ilahi kudretin bana verdiği potansiyeli işletmem lazım. Kaderden bana verilen o ehemmiyetli programı işletmem lazım. Kendi kabuğunu çatlatıyor. Falikul habbi ve neva, çekirdekleri ve daneleri çatlatan odur. Emrinin sahibi, Allah'ın tekvini emriyle kabuğunu çatlatıyor. Ondan sonra sürgün veriyor. Değil mi? Yavaş yavaş gelişiyor, büyüyor, toprağı delip geçiyor. Bir taraftan toprağa kök salarken bir taraftan da yukarı doğru büyüyor. İşte tohumdan fidana, fidandan ağaca doğru bir gelişme seyri gösteriyor. Bir defa zaten toprağa kök saldı mı, tuttu mu yani, o sürekli büyür. Artık toprak da sonra toprağı delip geçtikten sonra ulaştığı hava tabakası da, güneş de, yağmur da, her şey ona hizmet eder. Onun büyümesi için ve gelişmesi için ona yardımcı olurlar. Her şeyden yararlanır yani. Her şey adeta ona hizmet için seferber olmuş gibi ona katkı sağlar. Büyür büyür, fidan olur, daha büyür, ağaç olur. Bahar gelince dalları tomurcuklanır, çiçek açar, sonra yaprak açar, sonra meyve verir. O meyvelerden yeni çekirdekler, değil mi? Toprağa düşer, yeni ağaçlar biter. Bir çekirdek önce bir ağaç olur, sonra bir bahçe olur. Yani bir meyve bahçesi. Neyin çekirdeğiyse, kiraz çekirdeğiyse kiraz bahçesi olur. Muz çekirdeğiyse muz bahçesi olur. Değil mi? Muz ağaçlarıyla dolu bir bahçe. Bir cennet bahçesi haline gelir. Hatta o kadar genişler ki bütün dünyayı kaplayabilir yani. Allah varlıkları birbiriyle sınırlandırmış, ekolojik denge dediğimiz bir dengeyi var etmiş. Yoksa her varlık nev'i adına bütün kainatı istila etme potansiyeline sahiptir. Biz bunu öğrendik. Evet, yani tek başına bir alem olur yani. Bir çekirdekti, bir tohumdu, basit bir tohum ve çekirdek. Bakın bir alem haline geldi. Ama ikinci çekirdek, aynı, o da belki aynı meyveden çıkmış yani kardeşi olan bir çekirdek. O da toprağın altında kala kalıyor. Yani hedefini unutuyor. Kaderden ona verilen o ağaç olma programını, potansiyelini işletmiyor. Toprağın altında kala kalıyor. Bir takım zararlı böcekler, haşereler etrafına celbediyor. Onlar da onu yiyip bitiriyorlar. Daha hiç kabuğunu çatlatamadan, değil mi? Böyle bir tabut gibi kapalı kalıp kendi içinde ölüp gidiyor. Yitip gidiyor. Yitip gidiyor. Bak, bu iki çekirdeğin farkını görebiliyor musunuz? Birisi bir alem oluyor tek başına. Birisi daha kabuğunu çatlatamadan tefessüh edip çürüyüp gidiyor. İşte insan bir çekirdeğe benzer. Örnek bu. Miskin Ademoğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Yani kader bizi bir tohum gibi bu dünya toprağına ekmiş. Dünya toprağına saçılmış çekirdekleriz. Ama nasıl çekirdek toprağın altında kalsın diye oraya atılmıyor. Ağaç olsun diye. Değil mi? Kendindeki potansiyeli işletsin diye atılıyor. Yaratıcı da bizi bu dünya toprağına, yani buraya yapışıp kalalım, burada çürüyüp gidelim, değil mi? Dünya işleriyle, dünya meşgaleleriyle bunalıp böyle kendimizdeki bütün potansiyeli mahvedelim diye buraya bize atmamış. Ya bizim içine kainatı alabilecek, kainat kadar genişleyebilecek bir kalp vermiş bize. İnsan kalbi kainatı içine alabilir ve kainat kadar bir muhabbet taşıyabilir.
Ne yapacak insan? İşte bu potansiyeli işletecek. Onun için Allah ona Kur'an'la yol göstermiş. Yani bütün kainattaki her şeyi bakacak, her gördüğü güzel şeyi kendi içine alacak. Yani maddesini içine alamazsın ama manasını alırsın. Yani bütün yaşadığın geride kalan baharlar, bütün baharların bütün güzellikleri, bütün dünyanın bütün güzellikleri, Allah ne güzel yaratmış her şeyi deyip anlarsan onları, manayı harfiyle bakarsan hepsini kendi gönlüne almış olursun. Kendi gönlünü onlarla genişletmiş, zenginleştirmiş olursun. Ve bunun sınırı yok. Sınırı yok. Necip Fazıl hasret diyor. Bir rüzgar kapı aralar geçer. Gördüğüm her güzel şey beni yaralar geçer. Ben onu şöyle değiştirdim buradaki bu açıkladığımız örneğe göre. Hasret bir rüzgar kapı aralar geçer. Gördüğüm her güzel şey bana katılır geçer. Bana katılır geçer. Yani onu gönlüme alırım. Değil mi? Beni yaralayıp geçmez. Onu anlarsam o benim olur zaten. Gördüğüm her şey benimdir. Dünya benimdir, yıldızlar benimdir, galaksiler benimdir. Allah'ın yarattığı her şey benimdir. Benim olabilir. Kim Allah'a hakkıyla bir abd olursa Allah'ın mülkü olan bütün kainat onun olur. Alimin ölümü neden alemin ölümü sayılmıştır hadis-i şerifte? Mevtül alimi mevtül alem denilmiş. Çünkü gerçek bir alimse, yani hakikati bilen birisi ise o gerçekten bir böyle bir insan değildir. Bir alemdir o. Tek başına bir alem olmuştur. Bütün alemleri içine alan bir alemdir. Gönlü o kadar zengindir. Allah sevgisiyle dolu bir kalpten zengin bir hazine yoktur. Niye demiş Hazreti Ali? Bunun için demiş. Ya tek başına bir alem olur ya. Hem de ölümsüz bir alem. Bu fani alemler gibi fani değil. Çünkü kalp ve kalbimizde yeşerttiğimiz insanlık, kalbimizi zenginleştirdiğimiz tüm her şeyle Allah bize ölümsüzlük vaat ediyor. Ya Rabbimiz ufkumuzu genişletsin, yani böyle ucu bucağı olmayan bir açık ufukta yol almayı hepimize nasip etsin. Sevgili dostlar, tekrar çekirdeğe dönüyorum. Şimdi bir çekirdeğin ağaç olması için, değil mi, Allah ona yardımcı unsurlar yaratmış. Ama önce kabuğunu çatlatması lazım ve toprağa kök salması lazım. Yani insan da varlığı anlarsa, kök salmak budur. Yaratılış gayesini bulursa, arayıp hakikati bulursa, sonra her şey onu geliştirir. Yani çekirdeğin, tohumun ağaç olması ve gelişmesi için 4 unsur vardı. 4 unsur yaratmış Allah. Hava, su, toprak, güneş. Değil mi? Bu 4 maddi unsura karşılık insanın gelişmesi için de 4 manevi unsur insana gönderilmiş. Onlar geçti. İslamiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında ve Kur'an hakikatleri atmosferinde, Kur'an havası soluyarak. Demek ki İslamiyet su, 5 musluklu bir çeşme gibi, yani 5 musluklu bir çeşme, bir pınar başı gibi sürekli bizim duygularımızı suluyor. Mesela ruhun ab-ı hayat çeşmesi diye tanımlanıyor namaz. Ruhun ab-ı hayat çeşmesi. Değil mi? Ondan zekat çeşmesi diyor bir yerde. Zekat ayrı bir çeşme. 5 musluk değil mi? İslam'ın şartları. Sonra iman ışık, güneş. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allahu nuru semavati vel ard. Allah'tan nur alıyorsun. Işık alıyorsun. Değil mi? Güneşsiz hiçbir bitki büyümez. Değil mi? Allah'tan nur almadan hiçbir insan gelişmez. Ya ona kalbini kapatırsan, değil mi, böyle susuz kalan, ışıksız kalan bitkiler gibi solup gidersin.
Onun için imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında, kulluk toprağı altında ve Kur'an atmosferinde, Kur'an havasında yaşarsan, işte bu 4 manevi unsur bitkilerin gelişmesine vasıta olan 4 maddi unsur gibi görev yapar. Değil mi? O zaman her şey seni geliştirir. Gün be gün, nefes nefes gelişirsin ve gelişmenin sınırı yok. Gerçek terakki budur. Gerçek yükseliş budur ki en son paragrafta onu okumuştuk. Şimdi oradan devam ediyorum. Bakın sonra da bu örneği paylaşacağım bu programda sadece. Evet, hakiki terakki. Hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefs-i emmareye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur. Şu hakikati bir vakayı hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki, ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Büyük binalar, saraylar. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazarı dikkati celbeder. Herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Kapıda, sarayın dışında herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Yani davullar çalıyor, oyunlar oynanıyor. Avluda böyle bir şenlik var. Dikkat ettim ki o sarayın, o kapısı şenlik olan sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor. Kapıya gelmiş, o da efendi de kapıya inmiş, it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi, bir de güvenlik var orada, kapıcılar genelde güvenlikler biraz sert tabiatlı kişilerden seçilir. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Çünkü efendi, bütün sarayın görevlileri kapıya gelmiş yani. Hepsi kapıda eğleniyor. Anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş, hem hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlardır. Sonra geçtim. Bir büyük saraya rast geldim. Başka bir saray bu. Bu da büyük bir saray. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it. Yani o ikinci sarayında köpeği var kapıda, kapıcının yanında. Uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Sönük bir vaziyet. Merak ettim. Ne için o öyle, bu böyle? Yani birinci sarayın kapısı şenlikken bu sarayın kapısı sönük, çok sakin, sessiz. Merak ettim. İçeri girdim. Baktım ki içerisi çok şenlik. Bu ikinci sarayın içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Yani her katta sarayın çalışanları kendi işlerini yapıyorlar. Ne üretmeleri gerekiyorsa üretiyorlar. Böyle güzel vazifelerle meşgul. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini ve tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar.
Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, sarayın efendisi padişahla muhabere edip halkın istirahatini temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifeleriyle iştigal ediyorlar gördüm. Ben onlara görünmediğim için yani şehirde geziyor, yani sarayların durumuna bakıyor, onları inceliyor. Onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Sonra çıktım, baktım o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Yani bütün şehirdeki saraylar, binalar bu ana hatlarıyla bu iki kısım gibi. İki kısım. Yani birisinin dışı şenlik, dışında oyun eğlence var. Efendim, sarayın efendisi bile kapıya gelmiş oynuyor ama içi bomboş, yani içi herkes görevini terk etmiş. Tamam, kapıda oyunla eğlenceyle meşguller, gönül eğlendiriyorlar. İkinci saray ise kapıda sakin, sert tabiatlı bir kapıcı, vefadar bir it ama başka kimse yok kapıda. Kapı sakin, sönük bir vaziyet var. İçi ise şenlik, herkes görevi başında, herkes vazifesini yapıyor. Evet, sordum, dediler o kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir ve ehli dalaletindir. Burada çok önemli bir fark gözümüz önüne seriliyor. O kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir ve ehli dalaletindir. Diğerleri, yani içi dolu, kapısı sakin saraylar namuslu Müslüman büyüklerinindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Siz de kendi isminizi görün. Ben de Seyfettin ismini göreyim. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim, daha dikkat ettim. Suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Efendim, kemali taaccübümden, taaccüp yani büyük bir hayret duyarak, hayret içinde bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. Temsili bir vakaydı. Ayıldım diyor. İşte o vakayı hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. İşte o şehir ise hayat-ı içtimai beşeriye ve Medine-i medeniyeti insaniyedir. Yani insanların yaşadığı topluluklar, medeni hayat, içtimai hayat. İnsan sosyal bir varlık ya, böyle yaşıyor. O saraylar ise her birisi birer insandır. Şehir, toplum, o saraylar ise, şehirdeki saraylar her birisi bir insandır. Bir tanesinin üstünde kendi suretimi gördüm dedi ya, size de dedim ya, siz de görün ben de göreyim. Evet, her birisi birer insandır. O saray ehli ise, saray ehli yani sarayın görevlileri, insandaki göz, kulak, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i şehevi ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Yani insanda çeşit çeşit duygular var, istidatlar var, kabiliyetler var. Evet, kuvve-i şeheviye de var, yani şehvet duygusu, nefis de var. Ama ne olacak şimdi bakın, her insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife ve ubudiyetleri var. Her bir latifenin, duygunun, kabiliyetin, hissin ayrı ayrı kulluk vazifeleri var, yaratılış maksatları var, ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şehevi ve kuvve-i gadabiye bir kapıcı ve it hükmündedir. İşte o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek.
yani kapıcı ve it hükmünde olan nefis ve hevaya bütün kabiliyetlerini, duygularını, bütün donanımını onun eğlencesi için sarf etmek, ona musahhar etmek, o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak elbette sukuttur. Ama 1. saraydaki herkes görevini bırakmış diyor ya, kapıda oyun oynuyor. Efendi de gelmiş itle oynuyor. Kapıcı da böyle aktör gibi böyle onlara kumandanlık ediyor. Ya bu durum elbette sukuttur, yani düşmektir. İnsanlık seviyesinden düşmektir. Terakki değildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin. Kafa yoralım, sair cihetleri tabir etmeye çalışalım. Ama önce bu tabir edilen kısmını anlarsak zaten öteki kısmı da kolaylaşır. Sevgili dostlar, onun için mümin sakin adamdır. Yani çok böyle gürültülü, tamam mı? Çok böyle çok konuşan, gülen, ondan sonra sürekli böyle yani tabiatıyla böyle neşeli insanlar vardır, yani dıştan neşesi görünen. Onu kastetmiyorum. O olabilir ama dışı sakin, yani çok konuşmaz, her yerde sesini soluğunu harcamaz, yerinde konuşur, konuştuğu zaman dinlenir ama çok düşünür. Yani kafası dolu, içi dolu, kalbi dolu bir insandır mümin. Düşündüklerinin hepsini söylemez ama söylediklerinin hepsini düşünerek söyler. Değil mi? Her aklına esen hareketi yapmaz ama her hareketini düşünerek yapar. Bütün, yani gözünü de ibadet için, kulağını da ibadet için, dilini de ibadet için, kalbini de ibadet için, aklını da, hayalini de, bütün duygularını ibadet için kullanır. Onun için içi dolu, yani kabiliyetleri, her istidadı vazife başında. Hayalini bile yanlış kullanmamaya çalışır. Ve sürekli onları geliştirir. Aslında insan bir çekirdeğe benzer dedik ya. Her kabiliyet, her istidat için de bu geçerli. Her istidat bir çekirdektir. Yani bir yerde biraz birisi çok gelişir, birisi az gelişir olmaz. Dengeli, gelişme dengeli olacak, büyüme dengeli olacak. Dengeli. Onun için birisi fazla olunca, nasıl insan vücudunda diyelim demir fazla veya eksik, ikisi de arıza çıkarıyor. Değil mi? Yeteri kadar, yani belli oranlarda, dozajlarda kalacak. Belli aralıklarda kalacak ki sağlıklı olsun. İşte bu maneviyat da öyledir. Her duygusunu, her kabiliyetini insan gerektiği kadar kullanacak, dengeli büyütecek, geliştirecek ve gerçek terakki böyle olur. Evet, nefsin de bir hakkı var yani. Şehvet duygusu da insana boşuna verilmemiş. Ama o kapıcı hükmünde diyor yani. Bütün yani gözünü, kulağını, elini, ayağını, değil mi, kalbini, aklını, hayalini nefsine, şehvetine musahhar eden, değil mi, efendi gelip itle oynuyor. Yani kendi görevini unutmuş, herkes görevini unutmuş, kapıda eğleniyor gibi olur. Bu sukuttur. Yani düşmektir. Her vazifeyi gerektiği kadar, yani her görevi yerine getirmeye çalışmak lazım. Onun için mümin sakin kimsedir, sesi fazla çıkmaz. Dolayısıyla ama içi doludur yani. Zaten dolu, içi dolu olan şeyin sesi çıkmaz çok. Mesela davulun içi boştur, değil mi? Davulun sesi gür gelir, yani uzaktan bile gür gelir davul. Boş fıçı çok langırdar der atalarımız. Fakat dolu küpün sesi çıkmaz. Karpuz alırken bile böyle tıklatıyorsun. Bu ya, karpuzdan anlayanlar, tok bir ses geliyorsa içi dolu demektir. Yoksa içi kof demektir yani. Senin için dolu mu? Ne kadar dolusun? Değil mi? Bu örnek çerçevesinde kendini bir hesaba çek. Ben de çekeyim. Ya müthiş bir örnek. Ama en başta dıştan şeyi yani
belirgin özelliği bu. Ötekiler hep böyle şey yapar. Yani dışa dönüktür. Yani hayatları insanların dışa dönük. Kendini ihmal ediyor. Hep oyalanacak bir şey arıyor. Oyalanacak bir şey bulamadı mı da sıkılıyor. Günümüzün gençleri çoğunlukla böyle değil mi? Hep böyle ya birine telefon atacak, ya bir mesaj atacak, ya birinden gelen mesajla ilgilenecek. İçini bırakmış yani, kendini unutmuş. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum ulaike humul fasikun. O kimseler gibi olmayın ki onlar Allah'ı unutmuş. Allah da onlara kendilerini unutturmuş. Kendilerinden haberi yok bir vaziyette yaşarlar ve onlar fasıklardır diyor. Allah korusun. Fısktan, fücurdan Allah bizleri korusun, muhafaza etsin. Evet. Peki efendim, böylece bu nükteyi de tamamlamış olduk. Üçüncü nükteye geldik. 23. sözün ikinci mepasının 3. nüktesi. Her iki mepas, birincisi 5 noktadan, ikincisi 5 nükteden oluşuyordu. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ama çok güzel bu örnek gibi, çekirdek örneği gibi daha gelecek örnekler var, temsiller var. İnşallah onları da gelecek programlarda okuyacağız. Allah bu Kur'an hakikatlerini iyi anlamayı, mahsetmeyi, ruhumuza hazmettirmeyi ve o çerçevede bir hayat yaşayıp iki cihan saadetine ermeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.